Merhabalar, ben avukat Ece Zerey. İstanbul ve Madrid barolarına kayıtlı olarak avukatlık yapmaktayım ve uzun yıllardır İspanya'da yaşamaktayım. Gözlüklüyüz. Öncelikle özür diliyoruz. Kusura bakmayın, gözlüğü çıkaramıyoruz çünkü çok güneşli bir yerdeyiz. Bir önceki videolarda non-lukratif vize dediğimiz çalışma hakkı vermeyen oturum izniyle alakalı bir takım bilgiler vermeye çalıştım. Şimdi arkadaşlar, bu izin neden güzel bir izin onu anlatayım size. Ben yaklaşık 2020'den beri kendi bürom üzerinden müvekkillere destek veriyorum. Ve o andan itibaren İspanya'ya getirdiğim %90 müvekkil bu izin tipiyle İspanya'ya gelmeyi tercih etti. Çünkü diğer oturum izinleriyle kıyasladığımızda nispeten kolay alınan bir izin türü. Ancak bu izin türüyle alakalı bir takım yanlışlıklar var. Ne gibi mesela? Diyorlar ki bu pasif gelir vizesidir. Bu ancak ve ancak işte emekli kişilere yöneliktir gibi bir takım böyle yanlış bilgiler veriliyor. Şimdi bu doğru değil arkadaşlar. Buna o yüzden ben pasif gelir vizesi de demiyorum. Özellikle çalışma hakkı vermeyen oturum izni diyorum. Çünkü birincisi pasif gelirinizin olması yeterli değil. Banka hesaplarında yeterli miktarda paranızın bulunması gerekiyor. İkincisi de bir yaş sınırı yok arkadaşlar bu izne başvurabilmek için. Bunun en büyük örneği de yanımda. Şimdi Büşra Hanım benim ilk çalıştığım müvekkillerden biri. Öncelikle Büşra'cığım hoş geldin. Hoş buldum Ece Hanım. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Şimdi Büşra senelerdir burada yaşıyor. Biz kendisine soracağız gerçi ama kaçıncı sene oldu? 3 yılı tamamladık. Son 2 yılımızı da aldık birlikte. Maşallah diyelim. İnşallah yakında uzun süreli oturuma da geçireceğiz kendilerini. Dediğim gibi ilk böyle çalıştığım özel müvekkillerden birisi. Ben sana açıkçası İspanya deneyimini biraz anlatmanı istiyorum. Çünkü oldukça gençsin, eşin de aynı şekilde. Biliyorsun bununla ilgili bir yanlış algı var. İşte bu izni sadece sanki emeklilere çıkarmış gibi bir durum var. Ama dediğim gibi bunda herhangi bir yaş sınırı yok. O yüzden senin deneyimlerin üzerinden gitmek istiyorum. Önce istersen bir başlayalım. Beni nasıl buldun? Bu izne nasıl karar verdin? Bize bir anlat. Sizi nasıl buldum? Bunu ben de özellikle anlatmak istiyorum. Çünkü sizi bulmadan önce biz Alsancak'ta herhangi bir büroda randevu alıp bu vize tipiyle ilgili bilgi almıştık. Ama çok böyle bize güven vermedi açıkçası. Hallederiz, yaparız şeklinde biraz konuşuyorlardı. Vize türünün olurunu olmazını düzgün bir şekilde açıklamamıştı. Güven vermediği için de internetten biz aramaya başladık. Hani başka avukatlar bulalım nasıl olur vesaire derken sizin bir videonuza denk geldim YouTube'daki. Çok eski bir video. Evet. Çok amatörce çekilmiş bir video ama bayağı işe yaradı. Çünkü sizden sonra bayağı bir o videoyu izleyip buraya gelen oldu. Güncel videonuz da var zaten artık. Aynen, onu izlesinler, tavsiye ediyorum. Evet, o videodan sonra baktık ki Ece Hanım gerçekten olurunu olmazını düzgünce anlatıyor. Daha fazla güven verdi. O yüzden büronuzu arayıp randevu aldık. Peki şöyle sorayım sana. İlk geldiğinizde ben ne demiştim size? Bu izni alma ihtimalinizle alakalı. Dürüstçe şöyle söylemiştiniz, alabiliriz ama sizi zorlayabilirler genç olduğunuz için ama bu vize türünü alabiliriz demiştik. Ama tüm detayları da detaylıca vermiştiniz. Risklerini, olur mu, Çıkar olmaz mı, mı, çıkmaz mı? diye. Şimdi evet. burada şöyle bir dürüst bilgi vermek lazım. Şöyle ki ne dedim size başta? Bu iznin bir yaşı yok. Yani illa emekli olmanız gerekmiyor. Genç insanlar da bununla gelebiliyorlar. Ama şu tecrübeyi paylaşmak istiyorum. Şöyle ki yaklaşık 6-7 yıldır ben konsoloslukla çalışıyorum. Özellikle İstanbul ve Ankara konsolosluklarından çok fazla başvuruda bulundum Türk vatandaşları için. Bazen arkadaşlar geliyorlar, diyorlar ki Ece Hanım işte ben 25 yaşındayım, 26 yaşındayım. Babamdan, annemden 100 bin euro alsam bu izne başvurabilir miyim? Direkt hayır diyorum arkadaşlar. Çünkü burada şu çok önemli. Sizin bu parayı kendi kaynaklarınızla ve kendi çalışmanızla oluşturmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu sponsorla gelebileceğiniz bir izin türü değil. Nitekim sizin de öyle bir durumunuz yoktu zaten. Kendi kaynaklarınızdan bir takım birikimleriniz vardı. Bununla gelmek istiyordunuz. Ama orada benim riskli görmemin sebebi şuydu: yaşınızın genç olması. Neden? Çünkü konsolosluk özellikle, bakın bunu özellikle belirtiyorum, evli olmayan çiftlerde bu kişi İspanya'ya gidecek, yarın öbür gün burada çalışacak ve burada benim vatandaşımdan iş çalacak gibi bir mantığa girip ret verebiliyor. Dolayısıyla genç arkadaşlarda genellikle ben evli çiftlerin şansının daha çok olduğunu düşünüyorum. Çocuğunuz varsa şansınız artıyor. Bu şu anlama gelmiyor. Bekar biri bu izni alamaz demek değil ama dediğim gibi bekarlarda
bir tık daha dikkatli davranmayı tercih ediyorum. Nitekim mesela geçen haftalarda başka bir müvekkilim aldı. Kendisi 28 yaşında, bekar biri ama kendi işi var. Kendi işini kurmuş zamanında, kendi parasını kazanmış. Yani ekonomik kaynaklarını akredite edebilen biriydi. Dolayısıyla hani siz de dediğim gibi güzel bir örneksiniz bu anlamda. Çift olarak geldiniz. Ama benim hani endişelenme sebebim İstanbul Konsolosluğu'ndan Evet, oradan başvurmuştunuz. Hani genç oldukları için acaba onları bir iş gücü olarak görürler mi? İzin verirler mi, vermezler mi? Çok emin değildim. O yüzden bu bilgiyi de kendilerine baştan söyledim. Kendileri de zaten bu riski alarak başvurdular. Sonrasında ne oldu Büşra? Hatırladığım kadarıyla size bir görüşme yapmışlardı diye biliyorum. Onu istersen bir anlat. Biz vizemiz çıktı diye düşünüp İstanbul'dan çağrılmıştık çünkü. Konsolosluğa gittiğimizde beklerken yan kapıdan birileri çıktı ve bizi mülakata aldı. Canım bizi uyarmıştı zaten, size mülakat yapabilirler, genç olduğumuz için daha fazla sorgulayabilirler, zorluk çıkartabilirler diye. Tam da öyle oldu. 45 dakika boyunca bizi mülakata aldılar. Neden gitmek istiyoruz, nasıl yaşayacağız, mesela nerede yaşayacaksınız dediler. Biz zaten karar vermiştik Madrid'de yaşayacağımıza. Madrid pahalı dediler. Yani bize böyle ince ufak sorularla bu konuya hakim miyiz, nasıl orada yaşayacağız, bununla ilgili sorular sordular. İşte maddi birikim kaynağımızın nereden geldiğini, işte ne iş yaptığımızı, daha öncesinde nasıl iş yaptığımızı, mesleklerimiz ne olduğunu, işte İspanya'da neden yaşamak istediğimizi, bunları sorguladılar. Ama dediğiniz gibi bizi uyarmasaydınız biz çok daha fazla tedirgin olup hazırlıksız yakalanabilirdik. Güzel bir mülakat geçirdik. Nitekim buradayız. Yani şöyle söyleyeyim zaten Büşra'cığım, ben kimseye, biliyorsun beni de tanıyorsun, yani %100 bu izni çıkarırız demiyorum. Hiçbir zaman demiyorum. Her müvekkilime diyorum ki koşulları %100 sağlasanız bile her zaman böyle bir red alma payı var. Çünkü bu izinde şöyle bir şey var. İspanya izne olur verse bile son karar konsolosluğun. Dolayısıyla konsoloslukta oluşturduğunuz kredibilite çok önemli. Yani bu anlamda bence şeyiniz de çok önemli. İşte mesleklerinizin olması, senin designer olman, eşinin yine tekstil mühendisiydi. O şekilde olması sizin açınızdan da bir kredibilite oluşturdu. Peki birazcık sonrasına gelelim. Sonrasında neler yaptınız? İspanya'ya ne yaptınız? Geldiniz. Ev nasıl buldunuz? Zor oldu mu? Buradaki süreçleriniz? Sonrasında şöyle, biz evi önden, yani Türkiye'deyken baştan sizin de önerinizle aramaya başladık. Çünkü ev bulmak ve tutmak kolay olmuyor. Özellikle bu vize türünde. Çünkü bir maaş gösteremiyorsunuz İspanya'da Aynen ve ev öyle. sahipleri vermek istemiyor. Önden bakmaya başladığımız için biz evi zaten önden ayarlamıştık, anlaşmıştık. O yüzden bizim sürecimiz çok zor olmadı ama birçok arkadaşım, sizin de müvekkilleriniz olan, çok zorlanıyorlar ev bulmakla ilgili. Şimdi daha zor arkadaşlar. Yani ben çoğu zaman müvekkillerime söylüyorum, İspanya'da ev almak ev kiralamaktan daha kolay bir hale geldi. Çünkü inanılmaz derecede dokümantasyon istiyorlar ve gelirinizin İspanya'da oluşmasını istiyorlar. Yani çalışma hakkı vermeyen oturum iznindeki en büyük problem bu. Gelen müvekkilin çok fazla mal varlığı olsa bile burada ev bulması biraz sıkıntılı olabiliyor. Ama hani şunu da söyleyeyim, şu ana kadar bulamayan görmedim. En son arkadaşlar ev bulunuyor. Sadece ne oluyor mesela? Bir İspanyol bir depozito ödüyorsa siz belki 2-3 depozito ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bazen işte 1 yıllık peşin isteyenler oluyor gibi bu tip durumlar olabiliyor. Ama hani benim tecrübemde şu ana kadar ev bulamayan olmadı. En sonu ev bulunuyor. Ev bulunması neden önemli Büşra? Size de söylemiştim. Öncelikle çünkü İspanya'da ikamet yaptırmanız gerekiyor. İkamet yaptırmazsanız eğer polis randevusuna gidemiyorsunuz. Evet. Doğru mudur? Sonrasında zaten polise gittiniz. Parmak izi bıraktınız. Polise biz yalnız gitmedik. Ece Hanım yine bize eşlik etti. Polise eşlik ediyoruz arkadaşlar. Sizi yalnız bırakmıyoruz orada. Parmak izi veriyorsunuz. Parmak izi veriyoruz. Sonra kimliğimizi bekliyoruz. Kimlik çıkıyor zaten. 30 ila 45 gün arasında bir kimlik çıkma durumu oluyor. Başlamışken arkadaşlar ikinci seneyi de biraz konuşmak istiyorum Büşra Hanım'la. İkinci seneyi biraz anlatabilir misin Büşra'cığım? İlk seneden farkları nedir? Nasıl başvuru yaptınız? Nasıl oldu? Birazcık senden dinleyelim. İlk seneden farkı biraz daha kolay olması. Çünkü süreç İspanya'dan işliyor. İlk sene çok daha fazla evrak topluyorduk. İkinci sene biraz daha az toplamış oluyoruz. Ama ikinci yıl 2 katı, yani 2 yıllık başvuru yaptığımız için 2 katı ücret göstermemiz gerekiyor. Yani şöyle 2 katı ücretten kastımız İPREM değerine göre hesaplanıyor. Onu zaten izlersiniz benim videomda. Asıl başvuran için 33.600 euro.
her gelen aile bireyi için 8.400 euro öneriyorum ben. Bir de arkadaşlar ben bir tık fazla söylüyorum. İPREM değerini her zaman 14 ile çarpıyorum ki garanti olsun durumunuz. İkinci yıl yenilemeler 2 yıllık olduğu için 2 katı para göstermeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Ama ilk yıldan farkı ne? İlk yılki kadar zor olmuyor. Neden? Birincisi konsolosluk aşamasını aşmış oluyorsunuz. Doğru mudur? Kesinlikle. İkincisi herhangi bir yüz yüze görüşme, mülakat gibi bir şey olmuyor. Tamamen online yürüyen bir başvuru var. Sonrasında da gene aynı ilk sene gibi gidip işte kartınızı alıyorsunuz. Evet, yine aynı süreç. Polisten randevumuzu alıyoruz, kartımızı alıyoruz. Daha hızlı ilerliyor. Çalışma izni çevirebilirdik ama biz aynı vize türünden devam etmeye karar verdik. O yüzden Ece Hanım da dediği gibi 2 yıllık ücret gösterdik. Ve zaten ne yaptık? Şöyle söyleyeyim. 1 yıl aldınız, sonra 2 yıl aldınız. Hali hazırda şimdi daha yeni çıktı Evet. izniniz. 1-2 yıl daha yenilemelerini yaptık. Kartlarını alacaklar pazartesi günü. Sonrasında ne kalacak arkadaşlar? Uzun süreli oturuma geçmek kalacak. Burada da şunu söylemek istiyorum. Eğer İspanya'da 5 yıl boyunca düzenli olarak yaşadıysanız İspanya uzun süreli oturumuna geçebilirsiniz non-lukratif izinden sonra. Burada da gene çok önemli bir not var. Düzenli yaşamanız önemli bir kriter. Artı son 5 yıldaki çıkışlarınızın mümkünse 10 ayı aşmaması İspanya'da uzun süreli oturuma başvururken önemli bir kriter. O yüzden ben genelde bu izni burada gerçekten yaşayacak müvekkillere öneriyorum. Yaşamadınız ne olur? Sıkıntı olmaz. Yenileyebilirsiniz. Yani bunu yapan müvekkillerim de oldu. Buraya gelip işte yaşamayıp 3-4 kez giriş çıkış yapan ve bu şekilde izni yenileyen müvekkillerim de oldu. Ama bu arkadaşlar uzun vadeli olmaz. Yani uzun süreli oturuma geçmek istediğinizde yaşama şartı önemli bir hal oluyor. Ki zaten Büşra Hanım da eşiyle beraber İspanya'ya yaşamak için gelmişti. İşte Tatil anladığım için kadarıyla Türkiye'ye gittik. mutlular. Tatil için çıktık. Evet, mutluyuz. İspanya güzel bir ülke, sıcak. ya birazcık da hani Enerjik. buraya anlatmanda fayda var. Mesela neden Madrid? Madrid'den memnun musun? Çünkü genelde müvekkillerde şöyle bir şey görüyorum. Özellikle İspanya'yı tanımayanlar ben direkt Barcelona'ya gideyim. İşte sanki Barcelona İstanbul'dur. Madrid Ankara'dır gibi düşünüyorlar. Madrid gerçekten çok güvenli bir şehir, dinamik. Burada ben göçmen gibi hissetmiyorum çünkü her ülkeden insan var ve ona rağmen kaotik değil. Barcelona biraz bana ürkütücü ve biraz tehlikeli geliyor. Biraz daha salaş geliyor. Ya bana da öyle geliyor. Şimdi müvekkilleri Barcelona'dan soğutmak için demiyorum ya da ben burada yaşıyorum diye demiyorum. Çünkü biz arkadaşlar siz Barcelona'ya da gelseniz size destek oluyoruz. Valencia'ya da gitseniz, Alicante'ye de gitseniz ya da Malaga'ya da gitseniz ama hani Madrid o anlamda bence yanlış anlaşılan bir yer. Gelip bilip burayı görmeyenler, işte yaşamayanlar böyle direkt işte sanki sıkıcı, deniz yok öyle bir şehir gibi görüyorlar ama bence oldukça kozmopolit bir şehir. Şöyle örnek verebilirim. Madrid'de kalabalık ama burada o kaosu çok yaşamıyorsunuz. Çok daha rahat, insanlar güler yüzlü. Ayrıca İspanyolcayı rahat konuşabildiğimiz Castellano. Castellano yani Castellano insanlar sıcak İspanyolcasını burada. Bence rahat en önemli şey o. Doğru mudur yani Evet, Barcelona'dan sıcak, güler farkı? yüzlü. Ya bir de mesela burada hani benim gözlemim 15-16 yıldır yaşıyorum. Kendinizi yabancı hissetmiyorsunuz. Genelde İspanyollar sizi içlerine alıyorlar. Yani mesela benim gördüğüm İngiltere'ye çokça giden Türk oldu biliyorsun işte Ankara Anlaşması'yla falan. Ama ne oluyor? Genelde benim diğer ülkelerde gördüğüm işte Türkler Türklerle sosyalleşiyor. Her böyle komünitenin kendisine ait bir mahallesi var gibi bir durum oluyor. Mesela Madrid'de ben onu hiç görmedim. Yani Madrid'de geldiğinizde pekala İspanyollarla sosyalleşebiliyorsunuz. Dili öğrenmek de o anlamda sanki daha kolay Daha kolay oluyor bence. gibi Çünkü düşünüyorum. Barcelona'da biraz daha Katalanca zaten konuşuluyor. Turist olarak gittiğinizde bunu çok fark etmeyebiliyorsunuz ama yaşarken bunun sıkıntılarını çeken arkadaşlarım da oldu, konuştu. Hatta Barcelona'dan buraya taşınanlar da var söylediklerine göre sırf bu dil mevzu yüzünden. Ama Barcelona'da bence yaşanabilir, Ya bence İspanya'nın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Ya bence İspanya'nın her Her yeri yeri güzel, evet. güzel, öyle söyleyeyim. Kesinlikle hani burada Barcelona, Madrid falan öyle bir amacımız yok. Birini diğerinin önüne çıkarmak Evet. gibi. Zira her yerden müvekkilimiz var. Hatta şunu söyleyebilirim. Son yıllarda mesela en çok gelen müvekkillerim Alicante ve Valencia bölgelerini tercih ediyorlar. Bunun sebebi de şu. Gelen müvekkillerin çoğu çocukların eğitimi için buraya geliyor arkadaşlar. Çocukların eğitimi için geldiklerinden ötürü İngilizce okullara çocuklarını gönderiyorlar. Ve bu İngilizce okul seçeneği de ya Madrid'de çok fazla, Alicante'de ya Valencia'da. O yüzden hani bu şehirler aslında bu sebeple de tercih ediliyor.
Şimdi Büşra'cığım şunu da sormak istiyorum sana samimi olarak. İspanya'da mutlu musunuz? Herhangi bir dönme planınız var mı? Geleceğe yönelik ne düşünüyorsunuz? İspanya'da mutluyuz. Dediğim gibi İspanya diğer Avrupa ülkelerinden benim tercih sebebim çok güneş görüyor olması, enerjik olması, insanların güler yüzlü olması, biraz Türkiye'ye benziyor olması o anlamda. Sıcak, dinamik, enerjik bir şehir, ülke. O yüzden dönmeyi düşünmüyoruz, mutluyuz. Son İnşallah 5 diyorum. senemizi de alacağız umarım. İnşallah diyorum. Zaten şu ana kadar geldiyseniz sonrasında 5 seneye almakta çok sıkıntı olmayacaktır sizin için. Çünkü dediğim gibi bu yaşama şartlarına uydunuz. Bir de dediğim gibi arkadaşlar en önemli olan her zaman söylüyorum ilk konsolosluk aşamasını aşmanız. Yani onu bir aşarsanız diğer aşamalar nispeten daha kolay ilerliyor. Yenilemelerinizi yapabiliyorsunuz. Yani burada dediğim gibi kriter ne, çocuğunuz varsa çocuğunuzu bir İspanyol okuluna göndermeniz ya da bir international okul da olabilir ama İspanya'da muhakkak eğitim alması gerekiyor. Sosyal entegrasyon sağlamanız, işte sabıka kaydınızın olmaması bunlar önemli. Ve bir de tabii ki bu izin tipinde ekonomik olarak yeterlilik aranan kriterler. Umarım faydalı olmuştur. Büşra'ya da çok teşekkür ediyorum geldiği için, beni kırmadı. Rica ederim. Ece Hanım'ı ben övmek istiyorum burada. Çünkü Ece Hanım gerçekten güvenebileceğiniz bir avukat. Ece Hanım'la çalışabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de şunu belirteyim. Büşra'cığım buraya geldikten sonra kendi YouTube kanalı da var. Turuncu Gezgin. İspanya'yı başka açılardan da tanıtıyor. Eğer İspanya'yı başka açılardan tanımak isterseniz kendisinin kanalını da takip edebilirsiniz. Çünkü benim kanalım daha çok hukuki bilgi veren bir kanal ama güncel hayatla ilgili bilgileri de yine Büşra'dan alabilirsiniz diye düşünüyorum. Seyahat videoları, İspanya ile ilgili genel bilgiler, Yeme, içme. yeme içme. Yani her konuyla ilgili Evet. bilgi veriyorsun. Çok teşekkür ediyorum tekrardan geldiğin için. Bizi Rica izlediğiniz ederim. için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bana ulaşmak isterseniz açıklamalarda bilgilerimiz mevcut. Randevulu çalışıyoruz. Randevu adresimiz de açıklamada yer almaktadır. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.